Merhabalar değerli izleyenler. Gül'ün Mutfak Aşkı YouTube kanalına hoş geldiniz bugün. Üzüm pekmezi nişastayla hazırladığım güzel bir tarifi paylaşacağım. Evde buğday nişastası vardı. Bir yemek kaşığı buğday nişastası kullandım. Mısır nişastası da kullanabilirsiniz. Bir çay bardağı üzüm pekmezini ekledim kaseye. Sıra geldi çırpmaya. Yaklaşık 20 dakika çırpıcıyı dinlendirerek çırpmaya devam edeceğim. Rengi istediğim kıvama ulaşana dek, pekmez ve nişasta koyu bir kıvam alana dek çırpacağım. Hazırlamış olduğum tarif çocukluğumdan aşina olduğum, bizim evde kahvaltıda sürekli bulunan ve severek tükettiğim, ben kaşıkla kaşıklayarak yerdim, artık ekmeğe de sürmezdim. Aynı lezzeti birebir tattığımda aldığım bir tarif. Külek pekmezi. Benden büyükler, akranlarım bilirler. Yedilerse tabii ki. Çoğu memlekette bulunan, çoğu memlekette satılan külek pekmezinin birebir lezzetini yakalayacağınız bir tarif. Çocukken bizim evde çikolata bulunmazdı. Çikolata ekmek yemedim diyebilirim ve bu lezzetlerle büyüdük. Bugün sizlere büyüdüğüm lezzetin bir tanesini paylaşıyorum ve çok mutluyum. Gerçekten birebir aynı lezzeti yakaladığım, yerken de severek tükettiğim bir tarifi sizlerle de paylaşmak istedim. 20 dakika ara ara kontrol ederek, yoğunluğuna bakarak, görüyorsunuz rengi değişti. Elimdeki çırpıcıyı dinlendirerek 20 dakika sürekli çırpıcıyı çalıştırırsanız bozarsınız. Aman dikkat edin. Yavaş ayarda kontrol ederek, çırpıcıyı da çok yormadan pekmezi hazırlamanızı öneririm. Sizler de benim gibi külek pekmezi sevenlerdenseniz, görüyorsunuz rengini, kıvamını. Biraz daha karıştıracağım. Sonra kavanoza doldurup dinlendirip afiyetle yiyeceğim. Enfes bir lezzet. Beni çocukluğuma götüren tarif diyebilirim. Ben bu lezzeti yediğimde o kadar mutlu oldum ki. Tarifi hazırladım. İstediğim kıvama ulaştı 20 dakika sonunda, görüyorsunuz. Sonra küçük bir kavanoza doldurdum. Aslında pekmezin birkaç gün beklemesi lazım kendine gelmesi için. Fakat benim her zamanki gibi tariflerimi günlük hazırladığım için yine vaktim yoktu. Ben de hemen kavanoza doldurdum. Yaklaşık 40 dakika dondurucuda bıraktım ve sonra çıkarttım. Güzelce önce kaseyi sıyırdım. O kadar sevdim ki hiçbir damlasının israf olmasını istemiyorum. Çocukluğumda çok severek tükettiğim bu lezzeti çocuklarımın da tatmasını istedim. Artık sürekli evimde bulunacak bir lezzet oldu. Kavanoza doldurdum. Yaklaşık 40 dakika dondurucuda bıraktım. Vakitsizlikten. Çay ocaktaydı zaten. Kendime bir bardak çay doldurdum. Çayı doldurduktan sonra ekmeği kestim. Çocuklar gibi heyecanlıydım. Alt üstü pekmez ve nişasta diyebilirsiniz. O lezzet beni o günlere götürdü. Gerçekten görüyorsunuz kıvamını. Tam bir tahta küleğin içerisinde satılan, kaşık kaşık yediğim o lezzet. Görüyorsunuz. Çikolata da neymiş?
Ekmeğin üzerine sürdüm. Afiyetle yedim. Hazırladığınızda hem kendiniz hem de çocuklarınız iştahla tüketeceğini düşünüyorum. Gerçekten ya benim çok aşina olduğum, çok özlediğim bir lezzet olduğundan çok severek tükettim. Bilmiyorum sizler hazırladığınızda, tattığınızda ne düşüneceksiniz? Yorumlarda belirtirseniz çok memnun olurum, çok mutlu olurum. Konuşamıyorum bile, çocuklar gibi şenim bu tarifi hazırladığım için. Şimdiden hazırlamak isteyen herkese afiyet, şifa olsun. Kanalıma abone olmayı, beğeni yorum yapmayı unutmayın lütfen. Değerli yorumlarınızı videonun altına bekliyorum. Sizlerin görüşleri benim için çok önemli. Tarifin malzemelerini neyi, ne miktarda kullandığımı açıklama kısmında belirteceğim. Tarifin malzemelerine zaten az malzeme açıklama kısmından ulaşabilirsiniz. Kanalımda birbirinden pratik tarif var. İşte bu tarif de onların arasında. Tekrar farklı pratik tariflerde görüşmek üzere. Hepinize sevgiler sunuyorum.